Yukarı çıkıp banyoya girdim. Abdestimi tazeleyip oturma odasına geçtim. Hoca da odadaydı. Hocam namazını kıldınız mı? Evet ben kıldım. Tamam hocam deyip seccadeye geçtim ve namaza başladım. Namazım bitince arkamı döndüm. Üçü de beni takip ediyormuş. Tebessüm ederek seccademi kaldırdım. Botan, siz sureyi tekrar okuyun. Bu sefer yanlış olmasın. Tamam hocam, ben de öyle yapacaktım. Hoca odadan çıktı. Hadi, hoca doğru söylüyor, tekrar yap. Bence de. Yarım saat çalışmamızı ezan bölmüştü. Seccademi açıp namaza başlamak için tekbir aldım. Hasan, bekle, bizi de beraber kılalım dedi. Ben de tamam deyip onlara baktım. Üçü de seccadelerini sermişti. Ben de tekbir yaparak namaza başladım. Namazı bitirince hoca içeri girip hadi başlıyoruz dedi. Ben de kafamı sallayarak seccademi kaldırdım. Üçü de benden önce odadan çıktı. Ben de peşlerinden odaya girdim. Hoca bizim için çemberi hazırlamıştı. Çembere geçip besmele çektim. Hoca Uğur'dayı çağırmak için sure okumaya başladı. Hasan hastanedeyken hoca bana bu sureyi ezberletmişti. Ben de içimden mırıldanarak hocanın dediğini takip ettim. Uğur bir anda hocanın önüne geldi. Mera ve Ekmet Uğur'dayı kol ve göğüslerinden tutup tuzağa itmeye çalıştı. Uğur da çığlık atmaya başladı. O her bağırdığında ev sallanıyordu. Kabilemizden 2 kişi daha gelerek Uğur'dayı sandalyeye itmeye başladı. Ben de bağırabildiğim kadarıyla bağırarak ezberlediğim sureyi okumaya başladım. Ali, Hasan ve Barış gördükleri karşısında kıpırdayamıyorlardı. Beni duyunca onlar da okumaya başladı. Uğur da çembere düşmüştü. Ben sureyi bitirene kadar okumaya karar vermiştim. Sureyi bitirdim ve Uğur da çemberden çıkamıyordu. Mutluluktan zıplamak geliyordu içimden ama yine içimde korku hissediyordum. Hoca Uğur'daya sana son kez söylüyorum. Ya burada şehadet getirip Müslüman olursun ya da burada Allah şahittir ki yok ederim. Ateşten olma. Sen kendini ne sanıyorsun? Çamur parçası. Sizin inandığınız Tanrı'ya asla iman etmem. Ali, Barış ve Hasan odadan çıktı. Ben hocanın yanında kalarak sure okuyordum. Utanın canımı çok yakıyor olsam da bundan gram nefret almıyordum. Hasan daha fazla dayanamayarak odadan çıktı. Oturma odasına geçip kapının yanına oturdum. Ali ve Barış da yanıma oturmuştu. İçimde korkudan başka bir şey yoktu. Oturarak duramıyordum. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola gidiyordum. Ali ve Barış da benim yaptığımı yapıyorlardı. Gözüm dışarıdaki bir ağacına çarptı. Ağaca baktığımda altında ondan fazla cin vardı. Bismillah diyerek çekilirken Ali ve Barış görmüştü. Barış hocayı çağırmak üzereyken durdurdum. Cinlere bakarak sure okudum. Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, tam yerini ağarken Rabbe sığınırım. Felak suresi. Cinlerin önüne Mera ve Ekmet de geçti. Cinler bu sefer kaçmak yerine saldırmayı tercih ettiler. Hoca ve Botan yanımıza gelip pencereye baktı. Cinleri görünce de Mera, Ekmet ve diğer cinler bir anda yok oldular. Botan, efendim, Uğur'dayı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Hocam duydunuz mu? Biliyorum Botan, biliyorum. Ne oldu? Ne tarafa gitti? Ekmet, ormana efendim. Tamam. Tuzağa düştü. Uğur kaçtı. Nasıl ya? Tuzaktan nasıl çıktı? Başka bir cin yardım etmiş. Büyü vardı. Uğur'dayı çağırınca büyü bozulmuş. Nerede? Ormana kaçmış. Hocam gidelim. Daha kendimi toplayamamış. Tamam Botan, hadi gidelim. Hocam benim yanlış söylediğim sureyi okuyalım ama biraz tekrar yapmam lazım. Yoksa yakalasak da ne kaçacak ya da saldırıp bize zarar verecek. Biz de tekrar yapalım. Tamam o zaman. Yarın cin çemberi yapıp öldüreceğiz. Tamam hocam, ben kitabı alıp geliyorum. Aşağı inip kitabı aldım. Merdivenlerden çıkarken aklım bu sureyi okumanın yükünü kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bu surenin tekrarını yarım saat değil, belki 4 veya 5 saat odaya girip elimdeki kitapları Ali, Hasan ve Barış'a verdim. Son kalanı da açıp okumaya başladım. Hocam, siz çalışın, ben de yarın için hazırlık yapayım dedi. Artık içimde ümit yoktu. Bu sefer de bizi yenecek biliyorum ama pes etmek istemiyorum. Saate hiç bakmadan uzun süre tekrar yaptıktan sonra artık az da olsa karıştırmadan yarısını okuyabiliyordum. Akşam ezanı okunmuştu. Kitabı kapatıp ayağa kalktım. Ben namaz kılacağım. Hadi gidelim namaz kılalım. Tamam hadi. Ali. Tamam abi. Hasan hadi kapat kitabı 5 dakika verin. Tamam, lavaboya girdim, sonra banyoya gidip abdest aldım. Odaya gittiğimde Ali seccadeyi açıp bizi bekliyordu. Hızlısın, sağ ol. Barış da Hasan da gelmişti. Seccadeni serip tek bir yaparak namazını başlattım. Namazın yarısındayken hoca içeri girdi. O da namaz kılmak için tekbir çekti. Namazı bitirmişti. Hoca da bitirmek üzereydi. Ben kitabı açıp tekrar yapmaya başladım. Hasan da başlamıştı. Hoca namazı bitirip seccadeyi kaldırdı. Çok kaldı mı? Daha çok var hocam. Hocam ben hala daha düzgün bir satır okuyamıyorum.
Tamam, biraz daha çalışın. Allah'ın izniyle okursunuz. Barış, istersen yardım edeyim. Çok iyi olur hocam. Tamam. Kendimi kitaba odaklanıp tekrar devam ettim. 1 saat daha çalışmıştık. Hasan, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben de acıktım. Barış, sen de acıktın mı? Evet. Botan, biraz. Tamam, gelin yemek yapalım. Hocam siz de aç mısınız? Çok değil. Hasan kafa sallayarak odadan çıktı. Ben de yardım etmek için peşinden gittim. Kapıyı açtığımda Merak kapıda bekliyordu. Önünden geçip mutfağa gittim. Hasan dolaptan tepsi çıkartıyordu. Ben de buzdolabından kahvaltılıkları çıkardım. Aklıma Ekmet geldi. Ekmet, tamam artık gel. Bu arada kendini gösterebilirsin. Peki efendim. Ekmet bir anda Hasan'ın önüne geçerek kendini gösterdi. Lan! Hasan'ın korkmasıyla Ekmet'in gülmesi gibi oldu. Ekmet, yapma. Efendim, biraz şaka yaptım. Çok mu komik? Sen Ekmet misin? Evet. Botan sen mi dedin? Hayır, vallahi ben demedim. Arkamı dönüp baktığımda Mera bizi sırıtıyordu. Kahvaltılıkları tepsiye vurdum. Hasan da çaylar getirdi. Ekmek önden gidip kapının yanında durdu. İçeri girip sofrayı serdim. Ellerinize sağlık. Hocam, bir şey yapmadık çaydan başka. Gülümseyerek sofraya oturdum. Ali, Barış, hadi kitapları kapat. Geliyorum. Bismillah deyip ben de oturdum. Yemek yerken içimden Ekmet kız olduğuna rağmen nasıl bu kadar güçlü anlamıyorum. Ekmet'e baktım. Duruşuyla hal ve hareketleri tipi erkekler gibi ama bana kızım dedi. Ali arabada hocayla ne konuştu? Ali ile hoca fısıldaşırken ne konuşuyorlardı? Hocanın amacı ne? Aklıma o kadar soru gelmişti ki konuşmak istiyordum ama yeri değildi. Ekmet, Ali hocayla arabada ne konuştu biliyor musun? Evet efendim. Hocan Ali arabada Botan'ın vefat etmesi çok yüksek dedi. Ali de ne yapacağız dedi. Hocan da için sokacağız dedi. Ali, tamam kapatalım sonra çıkarırız dedi. Hocan da Botan'ın içine bir cin sokarsa kesin Botan'a aşık olur. Sen de biliyorsun ki en güçlü musallatı aşık cin musallatıdır dedi. Ali de tamam deyip senin için cin sokmaya karar verdi. Sonra da ben senin içine gidip ruhuna enerji verdim. Sonra da iyileştim. Bir dakika. Şimdi sana son kez daha soruyorum. Sen habayis misin? Ekmekle konuştuğumuzu fark etmesinler diye yemek yiyerek Ekmekle konuşuyorum. Hayır efendim. Hobisiyum ben. Ekmek'e dönüp sinirli bakarken Hasan fark etmişti. Önüme dönüp yemeye devam ettim. Bu konuyu sonra konuşacağız Ekmek. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktım. Ali de kalkar elini yıkamaya gidiyordu. Ben de peşinden giderek merdivenlerden indim. Lavaboya girip elimi yıkadım. Ali'ye baktığımda hala anlaşılan o konuyu düşünüyordum. Merak etme Ali, bu cin sokma işinden rahatsız değilim. Niye soktun diye soru sormayacağım. Hakkını helal et Botan. İstemezdim zaten, ben böyle olsun. Sen kendini rahat tut, biliyorum zaten, merak etme. Ali sarılarak, Allah razı olsun Botan dedi. Ben de sarılarak merak etme dedim. Hasan ve Barış da elinde sofrayla bizi izliyordu. Anlaşılan Ekmet'e sormuşsun. Evet, doğru bildin Hasan. Sofrayı mutfağa götürdüler. Hasan bardakları yerden sererken Barış da kahvaltıları dolabına katıyordu. Tamam, bu sefer de ben söyleyeyim Ali ile fısıldaşırken Botan'a. Olayı anlattın mı dedim. Ali de bana yok anlatmadım derken sen geldin. Gülümseyerek Ali ile yukarı çıktım. Peşimizden Hasan'la Barış da geliyordu. Odaya gidip kitabı açtım. Oturdum, bismillah deyip başlayacakken ezan okundu. Kitabı kapatıp şansa bak dedim, hoca gülümsedi. Aklımda hocanın amacı neydi acaba deyip duruyordu. Hikmet hocanın, efendim beynini okuyamıyorum, nereye izin vermiyor. Anladım. Tamam Hikmet, ayağa kalkıp seccademi serdim. Hocam imam olsanıza. Tamam. Hocanın seccadesini serip kendi seccademe geri geçtim. Hoca seccadenin üstüne geçti. Ali, beni bekleyin. Barış ve Hasan da seccadelerini serdi. Hoca tekbir yaparak namazı başlattı. Namazımızı kıldık, seccademi kaldırıp köşeye koyduk. Kitabı elime alıp tekrar devam ettim. Artık okumaktan gözlerim ağrımıştı. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın için enerjili olmamız lazım. Siz de yatın. Tamam hocam. Botan, sen bu sureyi önceden okudun. Nasıldı? Ne hissettin? Ali, ben bir satır okumamla biten enerjim aynı oldu. Bunu okuyan ilmi çok güçlü olmalı. Ben bugün yapamayacağım. Bu sureyi düzgün okuyayım. Burada ölsün yeter. Ben de Barış'a katılıyorum. Anlıyorum ama yarın enerjili olmazsak zaten okuyacak bir enerjimiz olmayacağı için okumayacağız. Ondan yapmamız lazım. Botan haklı abi. Tamam. Botan'ın dediği gibi olsun. Saat 12'ye kadar çalışıp yapalım. Yatabilirsin tabii. Tamam hadi tekrar yapalım. Çok iyi olmamız lazım. Barış'ı nasıl okuyorsun? Çok iyi değil. Saat 8.30'tu. 3 saat daha çalışıp yatmak istiyordu. Rüyama yine gelip bana işkence yapacak mıydı? Bilmiyorum. Ekmet yanımdayken rüyalarıma gelmemişti. Artık belki Ekmet sayesinde bana rüyamda da zarar veremiyordu. İçime bir ümit girmişti.
Kafamı rahatlatmaya çalışarak kitabı okumaya devam ettim. Kitabın neredeyse hepsini ezberlemiştim ama çok karışık olduğu için düzgün okuyamıyordum. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve biz hala çalışıyorduk. Kimler bitirdi? Daha kimse bitiremedi. Sen çok karışık, dilim dönmüyor bazı kelimeleri. Ben de söyleyemiyorum. Tamam, yarın da okuruz. Şimdi enerjimizi toplamamız lazım. Botan haklı, hadi gidelim. Ayağa kalkıp kitabı rafa kaldırdım. Hasan kitabı rafa koymamıştı. Hasan kitabı koysana, yatakta da biraz okurum. Hasan hadi. Tamam. Odadan çıktığımda Hikmet kapının önündeydi. Hikmet korkutmaya çalışma. Gülümseyerek kapının önünden çekildi. Odaya girip yatağıma uzandım. Hatırladığımıza göre bilim, bir insan 4 dakikada uykuya dalar geldi. Etrafa baktığımda Ali ve Barış çoktan yatmak için hazırlanmıştı. Hasan benim gibi gözlerini kapatsa da uykuya dalamıyordu. Sen de mi yatamıyorsun? Evet ama yatmak zorundayız. Haklısın, Allah rahatlık versin. Sana da deyip arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Odaya giren güneş bütün odayı aydınlatıyordu. Etraftaki ağaçlardan çıkan oksijeni derin bir nefesle içime çektim. Yatakta doğrulup duvar saatine baktım. Saat 9:47 idi. Herkes hala yatıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru adım attım. Kapıyı açtığımda Hikmet kapıda duruyordu. Esselamu aleyküm Hikmet. Aleyküm selam. Ritüel odasının önünde Mera vardı. Anlaşılan hoca ritüel odasındaydı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Ali odadan çıkarken gördüm. Gözünü ovalıyordu. Esneyip günaydın dedi. Sana da günaydın Ali. Banyoya girince ben de ritüel odasına girdim. Selamun aleyküm hocam, günaydın. Ve aleyküm selam. Sana da günaydın Botan. Ben de size çok güzel muskalar yapıyordum. Gel otur. Saat kaç gibi ormana gideceğiz hocam? İkindi ezanı okununca namazımızı kılıp ormana gideriz. Tamam hocam. Al bunu boynuna tak. Bunu da Hasan'a ver. Bunu da Ali'ye ver dedi. Bu da Barış'ın. Sakın karıştırma, isimleriyle yapalım muskalar. Tamam hocam deyip odadan çıktım. Ali de banyodan çıkıyordu. Ali bunu hoca verdi. Bunu boynuna as. Bunu da Barış'a verdi. İsimlerimizle yapıldı. Karıştırma. Tamam. Yatak odasına girdim. Barış uyanmıştı. Ama Hasan hala yatıyordu. Abi bunu hoca verdi. Boynuna as. Tamam ben. Elimdeki muskayı Hasan'ın boynuna asmak için kafasını kaldırdım. Biraz sert davranmış olacağım ki uyanmıştı. Ne yapıyorsun Botanya? Ödümü kopardım. Özür dilerim, uyandırdım. Günaydın, sana da. Bunu hoca verdi, boynuna asacaksın. Kafasını sallayarak elimdeki muskayı aldı ve boynuna taktı. Ayağa kalkıp odadan çıktım. Mera bu sefer oturma odasının önünde duruyordu. Kapı açıktı. Odaya girip hocaya baktım. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkamı döndüğümde Hasan ve Barış banyoya gitti. Ali yanıma gelip hocaya baktı. Gel hadi Ali, tekrar yapalım. Sen bıkmadın mı ki tekrardan? Bu işten kurtulmamıza sebep olduğu için hayır, sıkılmadım. Ben okuyamadığım için sıkıldım. Raftan kitabı alıp hocanın karşısına oturup kitabı açtım. Bu sefer de öğlen ezanı tekrarımı bozana kadar tekrara devam etmek istiyordum. Hasan ve Barış da içeri girip selam verdi. Hepimiz de selamını aldıktan sonra ikisi de kitaplarını alıp yanımıza oturdular. Saat 12:30'tu. Kitabı kapatıp rafa koydum. Üçü de bana baktılar. Yemek yapacağım. Siz de bana yetişmeye çalışın. Gerçekten çok komik. Gülerek odadan çıktım. Mera ve Hikmet kapının önünde hala duruyorlardı. Siz hep muhafız gibi burada duracak mısınız? Evet. Tamam. Bir daha sana şaka yapmayacağım Mera. Ama sen bize yapabilirsin. Onun hiç sakıncası yok. Bu adayı gerçek anlamda demedim. Önlerinden geçip mutfağa indim. Hikmet peşimden geliyordu. Hikmet gel ikindi ezanı okunduktan sonra geri gel. Kafasını sallayarak yok oldu. Buzdolabını açıp her zamanki kahvaltılarını çıkardım. Kettle'ı ısıttım. Çayı da tüpe koydum. Dolaptan tepsi ve bardakları çıkarıp tepsiye koydum. Ve çayın kaynamasını bekledim. Hasan gelerek yardım lazım mı diye düşündüm. Evet, hepsini tek seferde götüremem. Çay kaynayınca çay ve kettle alıp yukarıya çıktım. Hasan da sofrayla tepsi alıp peşimden geldi. Odaya girip Ali sofrayı yere sersene dedim. Ali tamam al sofrayı ver deyip Hasan'ı elinden aldı ve yere serdi. Elindekileri sofraya serip sofraya oturdum. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Herkes sofraya oturdu. Bismillah deyip yemeye başladım. Ve elhamdülillah diyerek kalktık. Hasan'la sofraya kaldık. Geri tekrar yapmaya başladık. Saat 1:20 geçiyordu. Biraz tekrar yaptıktan sonra tekrarıma ezan bölmüştü. Kitabı kapatıp rafa koydum. Hoca da Kur'an-ı Kerim'i kapatıp rafa koydu. Anlaşılan sıra sıra abdest alacaktık. Önden gidip banyoya girdim. Abdestimi aldıktan sonra hoca banyoya girdi. Odaya girdiğimde Barış Vali hala kitap okuyordu. Hasan sen git abdest al, sonra ben geleceğim, tamam. Hasan odadan çıktı. Ben de herkesin seccadesini serip kendi seccademin üstünde oturdum. Geriye bir Barış abdest almamıştı.
O da alıp seccadesinin üzerine geçti. Hoca tekbir alarak namazı başlattı. Namazımızı bitirip seccadeleri kaldırdık ve yine tekrar yapmak için kitabı aldım. Allah'ın izniyle bu emeğim boşa çıkmayacaktı. Saat 3 olana kadar çalışmıştık. Artık zaman daralmıştı. Hocam isterseniz artık cinneyi çağıralım. Tamam deyip hoca odadan çıktı. Korkudan ölecek gibiyim. Kalbim çok hızlı atıyor. Benim de. Tamam biliyorum ama Allah yanımızda olduğu sürece kimse karşımızda duramaz. Biz Allah'a sığınacağız. Gerisini Allah halledecek. İkindiye 40-50 dakika kalmıştı. Ne yapalım? Biraz tekrar yapalım. Hayır artık gitmemize az kaldı, merak etmeyin. Allah'ın izniyle kazanacağız, rahat olun. Ama hiçbirimiz okuyamıyoruz. Merak etme Ali. Zaten o savaşın içinde öyle korkacağız ki sayfadaki bütün kelimeleri okuyacaksın. Önemli olan enerjimize hakim olmak. Onun yükünü kaldırabilir miyim diye korkmamamız lazım. Hiç kimse cevap vermeyince aşağı indim. Su almak için aşağıya indim. Hoca evde değildi. Anlaşılan dışarıdaydı. Mutfağa girip bir sürahi alıp yukarıya çıkıp odaya girdim. Bir bardak içip köşeye koydum. Hasan da bir bardak doldurup içti. Ali ve Barış da gidip bir bardak içti. Anlaşılan herkes susamıştı. Gülümseyerek mindere oturdum. Ne yapacağız böyle? Boş duracak mıyız? Hayır, oturmayacağız. Hoca odaya girdi. 40 tane cin geldi. 40 az değil mi hocam? Hayır, yeter bize Ali. Biraz sakin ol. Allah'ın izzet hakkıyla yeneceğiz. Efendim geldim. Güzel ekmek. Şimdi devamını Allah Teala halledecek. Ve ikindi ezanı okunmuştu. Zaman su gibi akıp gitmişti. Seccadelerimizi serip namaza başladık. Bitirip seccadelerimizi kaldırdık. Herkes birbirine bakıyordu. Hadi biraz sakin olun gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi gidelim. Kitaplarınızı unutmayın. Bakarak okuyacaksınız. Tamam hocam. Evden çıkıp ormanın karanlığına doğru yol alıyorduk. Bera ve Hikmet ortalıklarda yoktu. Ormanda bayağı ilerledikten sonra hoca çantasından bir kese çıkarıp içindeki tozlarla bir çember yaptı. Ve küçük bir cam şişe eline alıp şişeyi bir eliyle kavrayıp sakladı. Çemberin ortasına ve yanlarına bir çeşit bir damga çizdi ve içlerine cin padişahlarının ismini yazdı. Ve yanımıza gelerek başlayalım dedi. Ve sure okumaya başlamıştı. Ormanın derinliklerinden büyük bir kalabalığın koşma sesi geliyordu ve daha da ses yaklaşıyordu. Bu ses yine kulağıma gelmişti. İçimdeki korku neredeyse bütün vücudumda hissediyordum. Arkadan da aynı ses gelmeye başlamıştı ama bu sefer bu yakınlaşma beni rahatlatıyor. Anlaşılan bunlar bizim kabileydi. Urda'nın kabilesi kendini göstermeden bize saldırmaya başladı. Bizim kabile de önümüze geçip onlara saldırdı. Kulağım öylesine ağrımıştı ki kulağımdan kan aktığını fark ettim. Cinlerin çığlıkları beynimin içinde yankılanıyordu. Urda bizim önümüze gelip sırıtıyordu. Anlaşılan çemberi görmemişti. Hoca elindeki şişenin kapağını açıp beklemişti. Urda çemberin tam ortasına geçince hoca elindeki şişeyi çemberin üstüne attı. Taşlar bir anda yandı. Urda öyle güçlü bir çığlık atmıştı ki kulağımı kapatsam da sağır olabilirdim. Hoca sure okumaya başladı. Arkadaşlarımı koluma dürterek okusanıza dedim. Sus hoca sus. Hepimiz okumaya başladık. Artık Urda kendini deliye çevirmişti. Üzerimdeki enerji artık bitmiştir. Başım dönmeye başlamıştı. Bu sureyi okumak beni çoktan yok etmişti. Hasan ve Ali artık okumayı bırakmışlardı. Göz ucuyla baktığımda bayıldıklarını gördüm. Barış artık bütün enerjisini harcamıştı. Yere düşmesin diye çembere bir adım yaklaşmıştı. Onu tutmak için yaklaşmak istedim ama kulağıma duyduğum ses, her şey beynimi patlatıyormuş gibi hissediyordum. Elimi Barış'a uzatıp geri çekmek isterken Barış bütün gücünü kaybetmişti. Ayaklarının titrediğini gördüm. Ayakları artık onu taşıyamıyordu. Ateş bir anda yükselince kendini ateşten kurtarmak için ileri adım attı. Ama çembere girmişti. Sureyi bozmadan devam ediyordum ama gücü azalmıştı. Burada Barış'ı görünce dizüstü yere boğazını sıktı. Yorgun kalan bedeni zar zor nefes alsa da Urda'nın boğazını sıkmasıyla nefes alması çok zor oldu. Artık kıpkırmızı olan yüzünün rengini kaybetmişti. Bedeni artık dayanamayıp bayıldı. Çembere atlamak için kendimi hazırlarken Hikmet'in beni durdurması için koşmasını görünce çembere hızla atladım. Hoca tam susmuşken devam etmişti. Urda'yı boğazından tutup yere itip ellerini bağladım. Artık gözlerinden ateş çıkarırcasına çığlık atıyordu. O kadar bağırmıştı ki gözlerim artık etrafı görmüyordu. Gözlerimle etrafı görmesem de hocanın sure okuması sayesinde Urda kıpırdayamıyordu. Dizimle Urda'ya baskı uygulayıp tam olarak etrafa ne oluyor anlamaya çalışıyordum. Artık çığlıklar azalıyordu. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Urda'nın bedeni yavaşça kül oluyordu. Urda'yı tuttuğum yerler yok oldu. Artık tutacak bir şey hissedemiyordum. Biraz eğilip Barış'ı tutma nabzı vardı. Sadece biraz fazla bedenine yüklendi.
Hoca bekle Botan. Çemberi bozuyorum bekle. Tamam hocam. Üzerimdeki yük gittikçe hafiflerken arkadaşlarıma bir şey olacak korkusuyla nefes ritmimi de bozmuştum. Hoca yanıma gelip beni yere oturtturdu. Efendim, izin verir misiniz içinize gireyim? Tamam Hikmet gir. Bir anda içimde dolaşan kanımın sesini duyduğumu hissettim. Etrafta biz ve Mela'dan başka kimse yoktu. Hocam, kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Rahat olun artık. Hiçbir şey olmayacak size. Artık içimdeki bütün korku gitmişti. Yeğene çocukmuş gibi yerinde duramaya sevinç dolu bir heves gelmişti. Barış'ı kaldırıp hocam, Ali ve Hasan'ı nasıl taşıyacağız? Sen merak etme. Ali'yi Mera taşı. Kafamı sallayarak Barış'ı kucağıma alıp eve doğru gidiyorduk. Hikmet içimde olmasa Barış'ı sürükleyerek bile taşıyamazdım. Hocam kimse ölmedi değil mi bizden? Onların bütün cinleri yok oldu. Sadece 3 cin kaçtı. Bizden kimse ölmedi. Artık içimdeki mutluluğu kimse elimden alamaz diye düşünüyordum. Artık bana koşan ilmi bu sefer ben kovalayacağım. Evi uzaktan görünce biraz daha hızlı adımlarla eve ilerledim. Kapıyı açıp üst kata çıktım. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girip Barış'ı yatağına koydum. Hoca, Ali'yi de yatağa koyunca Mera'nın elinden Hasan'ı alıp yatağa koydum. Botan oturma odasının rafında kolonya vardı, getirsene. Tamam hocam deyip odaya girdim. Elimizdeki kitaplar raftaydı. Bir an şaşırıp durdum. Kolonyayı alıp hocaya verdim. Hoca eline biraz su döküp yüzlerine serpti. Üçü de ayılmıştı. Hasan, ne oldu kazandık mı dedi. Ben de sen iyice dinlen. Kazandık dedim. Üçü de gülümseyerek gözlerini kapattı. Odadan çıkıp oturma odasına girdim. Hoca da peşimden odaya girdi. Hocam ben hüddam olmaya karar verdim. İsterse 10 yıl sürsün. Ben hüddam olmak istiyorum. Tamam Botan biliyorum merak etme. Sana öğreteceğim zaten dedi. Gülümseyip odadan çıktım. Banyoya gidip abdest aldım. Arkamı döndüğümde hoca da abdest almak için beni bekliyordu. Banyodan çıkıp oturma odasına geçtim. Hem kendimi hem de hocanın seccadesini serip seccademin üstünde hocayı bekledim. Hoca içeri girip seccadeye geçti. Tekbir yaparak namazı başlatmıştı. Namazımızı kılınca seccadeyi kaldırıp mindere oturdum. Hocam ben yatmaya gideceğim. Biraz yorgunum. Tamam ben de ezan okunsun namazımı kılıp yatacağım. Kafamı sallayarak odadan çıktım. Kapıda kimse yoktu. Anlaşılan Mera dinlenmeye geçmişti. Odaya girip yatağıma uzandım. Hikmet içinden çıkıp dinlenmeye gittim. Peki efendim. Hikmet de gidince üzerimdeki yorgunluk üzerime büyük bir ağırlık yapıyordu. Gözlerimi kapatıp yatmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Günaydın. Size de. Herkes uyanmıştı. Üzerimdeki ağırlık pamuk olmuştu. Hayata artık bambaşka bir taraftan bakıyorduk bu sabah. Gerçekten kurtulduk mu? Evet. Dün ne oldu bilen var mı? Botan, sen hatırlıyor musun? Evet, her şeyi hatırlıyorum. Allah'a şükür hiçbir zarar görmedim. Bayılmadın mı sen? Hayır, anlatsana. Tamam deyip yatağa doğruldum. Bak şimdi, böyle oldu.